Şöyle bir düşünün. Vücudumuzun her noktasına yaşam taşıyan o karmaşık damar ağının kendi bağışıklık sistemimiz tarafından bir düşman olarak algılandığını ve saldırıya uğradığını. İşte vaskülit dediğimiz durum tam olarak bu. Bugün bu karmaşık hastalığın iki çok farklı yüzünü, temporal arterit ve anca ilişkili vaskülitin mercek altına alıyoruz. Peki neden biri şiddetli bir baş ağrısıyla kendini gösterirken diğeri doğrudan böbrekler gibi hayati organları tehdit ediyor? Hadi gelin bu soruların cevaplarını birlikte arayalım. Yol haritamız oldukça net, 5 temel adımda ilerleyeceğiz. Önce damar iltihabı yani vaskülit nedir onu anlayacağız. Sonra bu hastalıkların belirtilerini nasıl tanıyacağımıza bakacağız. Ardından teşhisin nasıl konulduğunu ve tedavinin temel prensiplerini inceleyeceğiz. Ve son olarak vaskülitle günlük yaşamı yönetmenin yollarını konuşacağız. Haydi o zaman en temelden başlayalım. Damar iltihaplanması yani vaskülit dediğimizde tam olarak neyi kastediyoruz? Aslında vaskülit bağışıklık sistemimizin bir tür dost ateşi açması durumu. Normalde bizi koruması gereken sistem, nedeni tam olarak bilinmeyen bir şekilde kendi kan damarlarımıza saldırıyor. Bu saldırı sonucunda damar duvarları hasar görüyor. Peki bu ne demek? Yani damarlar daralıyor, tıkanabiliyor, hatta anevrizma dediğimiz o tehlikeli balonlaşmalar oluşabiliyor. Ve unutmayın, bu sadece tek bir bölgede değil, tüm vücudu etkileyebilen sistemik bir problem. Vaskülitin diyelim ki birbirinden çok farklı iki yüzü var. Bir tarafta daha çok vücudun ana otoyolları gibi olan orta ve büyük çaplı damarları, özellikle de şakaklarımızdan geçen arterleri hedef alan temporal arterit var. Diğer tarafta ise en küçük ara sokaklar gibi olan kılcal damarlara saldıran anca ilişkili vaskülit bulunuyor. Bu yüzden de böbrekler, akciğerler gibi hayati organları vurabiliyor. Yani anlayacağınız, hedef aldıkları damarın boyutu yarattıkları sorunları da baştan aşağı değiştiriyor. Peki bu hastalıklar kendilerini nasıl belli eder? Şimdi, hastaların yaşadığı belirtilere yani vaskülitin kliniğe yansıyan yüzüne bakalım. Çünkü doğru teşhis her zaman doğru semptomları zamanında tanımakla başlar. Temporal arterit genelde çok net ipuçları veriyor. Mesela hastaların sık sık hayatımda böyle bir ağrı yaşamadım diye tarif ettiği, özellikle şakaklarda hissedilen o inatçı baş ağrısı. Ve bir de çok ilginç bir belirti var. Çiğnerken çenede ortaya çıkan ağrı. Buna çene kladikasyonu diyoruz ve sebebi aslında çok basit. Çene kaslarına yeterli kan gitmiyor. Hatta bazen saç taramak gibi sıradan bir hareket bile kafa derisinde ciddi bir hassasiyet yaratabiliyor. Tabii bunlara ateş, yorgunluk, kilo kaybı gibi daha genel belirtiler de eşlik edebiliyor. Ama şimdi en kritik noktaya geliyoruz. Temporal arterit eğer göze sıçrarsa bu artık oftalmolojik bir acil durumdur. Burada saniyelerle yarışıyoruz kelimenin tam anlamıyla. Neden mi? Çünkü eğer zamanında ve çok agresif bir şekilde müdahale edilmezse sonuç kalıcı ve tam görme kaybı olabilir. İşte bu rakam durumun ciddiyetini tek başına özetliyor. %80. Görme kaybı yaşanan vakaların %80'inde sebep göz sinirini besleyen o minicik arterlerin iltihap yüzünden tıkanması. Sinir beslenemediği için de görevini yapamaz hale geliyor. Bu hastalığın en korkulan ve önlenmeye çalışılan sonucudur. Anca ilişkili vaskülitte ise karşımızda çok daha yaygın bir tablo var. Hastalık sanki bütün vücuda bir ağ gibi yayılıyor. Bakın oranlara. Böbrekler, akciğerler, kulak, burun, boğaz bu organların etkilenme oranı %90'lara kadar çıkabiliyor. Bu da demek oluyor ki bu hastalıkla mücadele etmek birden fazla uzmanlık alanının bir araya gelmesini gerektiren gerçekten karmaşık bir süreç. Peki hekimler bu kadar çeşitli belirti arasından şüpheleri kesin bir tanıya nasıl dönüştürüyor? Bu süreç biraz detektiflik gibi aslında. Gelin şimdi bu tanısal sürecin adımlarına bakalım. Temporal arterit tanısı için elimizde adeta bir kontrol listesi var. Amerikan Romatoloji Koleji'nin belirlediği bu 5 kriterden en az 3'üne evet dememiz gerekiyor. Hadi hızlıca üzerinden geçelim. Hastanın yaşı 50'den büyük mü? Yeni ortaya çıkan bir baş ağrısı var mı? Muayenede şakak damarında hassasiyet ya da nabızda azalma gibi bir anormallik saptanıyor mu? Kan testleri yüksek iltihabı işaret ediyor mu ve son olarak biyopsi şüpheleri doğruluyor mu? İşte bu adımlar teşhisi sağlam bir zemine oturtuyor. Tüm bu klinik kriterler ve testler çok değerli ipuçları verse de kesin ve nihai kanıt için tek bir test var. Temporal arter biyopsisi. Bu tanının altın standardı olarak kabul edilir. Yani şakaktaki damardan cerrahi ile minicik bir parça alınıyor ve mikroskop altına konuluyor. Eğer patologlar orada o beklenen iltihap hücrelerini görürse, işte o zaman tanı kesinleşir, tartışma biter.
Anca ilişkili vaskülitte ise tanı süreci bir yapbozun parçalarını birleştirmeye benziyor. Her şey klinik bir şüpheyle başlıyor. Diyelim ki hızla bozulan böbrek fonksiyonları. Bu yapbozun ilk parçası. Sonra kanda anca adı verilen özel antikorlar aranıyor. Test pozitif gelirse ikinci büyük parça da yerine oturuyor. Ve son dokunuş, yani yapbozu tamamlayan parça genellikle etkilenen organdan, mesela böbrekten alınan biyopsi oluyor. Tamam, tanı kondu. Peki şimdi ne olacak? Sırada vücuttaki bu iltihap fırtınasını dindirmek var. Tedavideki temel amaç hastalığı kontrol altına alıp remisyon dediğimiz o sakin uyku haline sokmak ve orada tutmak. Temporal arterit tedavisinde amaç belli. Geri döndürülemez hasarları, özellikle de görme kaybını engellemek. Elimizdeki en güçlü silah ne? Yüksek doz kortikosteroidler. Durum acilse, yani göz tehlikedeyse, hiç beklemeden damardan çok yüksek dozlarda tedaviye başlanıyor. Eğer risk daha düşükse ağızdan tedavi de bir seçenek, ama her durumda bu, dozun aylar içinde yavaş yavaş azaltıldığı uzun bir yolculuk demek. Anca ilişkili vaskülitin tedavisi bir sprint değil, tam bir maraton. 2 ana etaptan oluşuyor. İlk etap, yaklaşık 3 ila 6 ay süren saldırı fazı. Burada amaç, hastalığın alevini çok güçlü ilaçlarla hızla söndürmek. Ama asıl maraton bundan sonra başlıyor, koruma fazı. Bu faz, hastalığın yeniden uyanmasını engellemek için 1,5 hatta 4 yıl veya daha uzun sürebiliyor. Peki, bu ilk saldırı fazında hangi silahlar kullanılıyor? İki güçlü seçenek var. Rituximab adeta bir keskin nişancı gibi sadece belirli bağışıklık hücrelerini hedef alan modern bir ilaç ve genelde ilk tercih oluyor. Siklofosfamid ise daha klasik ama çok etkili bir silah. Bağışıklık sistemini daha genel olarak baskılıyor. İkisi de çok güçlü. Hangisinin kullanılacağı tamamen hastanın özel durumuna ve hekimin stratejisine bağlı. Tedavi süreci başladı. Peki günlük hayatta nelere dikkat etmek gerekiyor? Son olarak hem hastalığın kendisiyle hem de tedavinin etkileriyle başa çıkmayı kolaylaştıracak uzun vadeli stratejilere ve pratik ipuçlarına göz atalım. Uzun süre kortizon kullanmak demek, beslenmemize biraz daha özen göstermemiz demek. Mesela Akdeniz tipi beslenme, yani bol sebze, meyve, sağlıklı yağlar harika bir seçenek. Neden tuzu azaltmak bu kadar önemli? Çünkü kortizon vücutta tuz tutma eğilimindedir. Bu yüzden tuzu kesmek şart. Aynı şekilde yağlı ve şekerli gıdalardan ve tabii ki alkolden uzak durmak da hem tedavinin yan etkilerini azaltmak hem de genel sağlığı korumak için çok akıllıca. Kortizon tedavisinin dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli etkisi de kemikler üzerinedir. Uzun süreli kullanım, kemiklerin yoğunluğunu azaltarak kemik erimesi, yani osteoporoz riskini artırabilir. İşte tam da bu yüzden bu tedaviyi alan hastaların kemik sağlığını korumak amacıyla kalsiyum ve D vitamini takviyesi alması neredeyse standart bir uygulama haline gelmiştir. Ve bu detaylı incelememizi akıllarda kalacak bir soruyla noktalayalım. Bağışıklık sisteminin kendi vücuduna saldırdığı bu karmaşık hastalıkların tedavisinde bir sonraki büyük devrim ne olacak? Evet, bugün kullandığımız tedaviler gerçekten de hayat kurtarıyor, bunu unutmamak lazım. Ama bilim durmuyor. Daha hedefe yönelik, daha az yan etkili ve daha kalıcı çözümler için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Gelecek eminim ki bu alanda çok daha heyecan verici gelişmelere sahne olacak. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.